Kıymetli arkadaşlar, bu videomuzda İznik'i fethederek Anadolu'da ilk Müslüman Türk devletini kuran Süleyman Şah'tan, Süleyman Şah ve kardeşlerinin Anadolu'ya gelişlerinden, burada özellikle Süleyman Şah'ın Bizans'a, Ermenilere ve Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı verdiği zorlu mücadeleden bahsetmeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuran Selçuklu hükümdarıdır. Bir taraftan Bizans'a karşı, diğer taraftan Ermenilere, Büyük Selçuklu Devleti ve Suriye Selçuklularına karşı mücadele vermiştir. Çünkü hükümdarlar, emirler ve beylerin gözü Süleyman Şah'ın ayak bastığı kıymetli Anadolu topraklarındaydı. Süleyman Şah Selçukluların atası Selçuk Bey'in büyük oğlu Arslan Yapgun'un torunudur. Babası Melik Kutalmış, Tuğrul Bey'in ölümü üzerine çıkan saltanat mücadelesinde Sultan Alparslan'la savaşmış ve kaybetmişti. Süleyman Şah'ın babası Kutalmış bu savaşta ölmüş ve onun Mansur, Alp İlik, Devlet ve Süleyman Şah adındaki oğulları da Alparslan'ın eline geçmişti. Sultan Alparslan bu çocukları ortadan kaldırmak istemiş fakat Veziri Nizamülmülk bu düşünceye karşı çıkarak bunları öldürmeniz devletinizin zeval bulmasına sebep olup size uğursuzluk getirmesinden korkarım sözüyle Süleyman Şah ve kardeşleri öldürülmeyip gözetim altında tutulmalarına karar verilmiştir. Babası Alparslan'ın yerine Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına oturan Melikşah, Kirman Selçuklu Devleti hükümdarı Kavurt ile mücadele ederken Anadolu'nun doğusunu fethetmiş olan Türkmenler de başlarında bilhassa atları geçen Kutalmışoğullarının bulunduğu halde yaşadıkları yerlerden hareketle Kızılırmak'a geçtiler ve Orta Anadolu'yu fethetmeye başladılar. Onlar Tutak ve Artuk gibi büyük Türkmen Oğuz beyleriyle birlikte bir yandan Bizanslılarla savaşarak onları yenerlerken öte yandan Orta Anadolu şehirlerini teker teker alıyorlardı. Süleyman Şah ve kardeşlerinin Anadolu'ya gelişleri hakkında çeşitli rivayetler, muhtelif görüşler vardır. Bir görüşe göre Sultan Alparslan'ın ölümü üzerine bir fırsatını bularak serbest kalmışlar ve Anadolu'ya geçmişlerdir. Burada pek çok fetihler yaparak hakimiyet kurmuşlardır. Başka bir görüşe göre de Büyük Selçuklu Devleti'ndeki taht kavgaları sırasında Anadolu'ya sürülmüşlerdir. Bizans'ın içinde bulunduğu iç karışıklıklardan, taht mücadelelerinden, sosyal ve ekonomik bulanımlardan istifade eden Süleyman Şah, 1078 tarihinde İznik'i kolay bir şekilde fethetti. Böylece başkenti İznik olan Anadolu'daki ilk Müslüman Türk devleti kurulmuş oldu. İznik'in fetih tarihiyle ilgili olarak başka rivayetler de vardır. Süleyman Şah devleti ağabeyi Mansur'la birlikte yönetiyordu. Devlete tek başına hakim olmak isteyen Mansur'un Bizans İmparatoru Nikoforos ile ittifak yapması üzerine Süleyman Şah durumu Melikşah'a bildirdi. Melikşah emir porsuğu bir Selçuklu ordusuyla İznik'e gönderdi ve Mansur bertaraf edildi. Bizans'ın içinde bulunduğu bunalımdan dolayı meydana gelen huzursuzluklar sebebiyle Ermeniler, Gürcüler ve Süryaniler gibi yerli halklar Süleyman Şah'ın yönetimini benimsediler. Büyük arazi sahiplerinin hizmetinde çalışan ve esir muamelesi gören köylü sınıfı da Miri toprak rejimiyle Selçuklu yönetiminde hürriyetini elde etti ve toprak sahibi oldu. Bu arada Süleyman Şah beraberindeki Selçuklu kuvvetleriyle İstanbul Boğazı'na kadar olan Anadolu topraklarını eline geçirdi. Bundan sonra Bizans'la Selçuklu Türkleri arasındaki sınır Boğaz suları oldu. Süleyman Şah, Harem, Salacak, Üsküdar sahilinde kurduğu karakollar ve gümrük daireleriyle Boğaz'dan gelip geçen gemilerden vergi almaya başladı. 1081 yılı Haziran ayında Bizans'la yapılan Drakon Suyu Antlaşması'na göre Selçuklular, Bizans'la olan sınırlarını Drakon Deresi'ne kadar geriye çekeceklerdi. Drakon, kimi tarihçi ve coğrafyacılara göre bugünkü Maltepe'deki Dragos Tepesi'nin bulunduğu yer, kimilerine göre de Kocaeli sınırlarındaki 40 geçit deresidir.
Tarihçilere göre bu antlaşmayla Bizans, Türkiye Selçuklu Devleti'ni ve başındaki Süleyman Şah'ın saltanatını tanımış oluyordu. Yine bu antlaşmayla her iki devletin 1081'deki sınırı belirleniyordu. Süleyman Şah antlaşma gereğince imparatordan yüklü miktarda para almış, her iki taraf da birbirine askeri yardım sözü vermiştir. Bu antlaşmadan sonra Süleyman Şah dikkatini güneye çevirdi ve önce Ermenilerle, sonra Büyük Selçuklularla mücadeleye girişti. Bizans'ın çöküşünü ve Türklerin Bizans karşısındaki başarılarını fırsat bilen Ermeniler, Fırat bölgesinde tutunarak prenslikler kurmuşlar. Bu şekilde Türkiye Selçuklularının doğu ve güneydeki Türk İslam ülkeleriyle bağlantılarını kesmişlerdi. Bizans'ın içinde bulunduğu karışıklıktan istifade eden Ermeniler, Kilikya bölgesinin en önemli şehirlerini ele geçirdiler. Hatta 1077 yılında Urfa'yı Bizanslılardan aldılar. Ermenilerin egemenlik sahası Toroslardan Urfa'ya kadar geniş bir alanı içine alıyordu. Bu dönemde Ermeni hükümdarı Fileratos, bir taraftan Bizans'ın başına geçen Alexios'a bağlılığını bildirirken, diğer taraftan da tedbirli davranarak Halep'in Müslüman hakimi Şerefüddevle Müslim'e haraç vermek suretiyle Müslümanları idare etmeye çalışıyordu. Süleyman Şah'tan gelebilecek tehlikelere karşı da Sultan Melih Şah'la iyi ilişkiler kurma gayreti içindeydi. Süleyman Şah 1082 tarihinde Kilikya seferine çıktı. Çukurova bölgesindeki Tarsus şehrini aldı. 1083 yılında aynı bölgede Ermenilere ait olan Adana, Misis, Dilekkaya ve Kilikya'daki diğer şehir ve kasabaları fethederek İznik'e döndü. Süleyman Şah en değerli kumandanlarından birisi olan Ebul Kasım'ı İznik'te yerine vekil bırakarak Anadolu'nun Selçuklulara tabi bölgelerine ayrı ayrı valiler gönderdi. Kendisi de Antakya'ya doğru ilerlerken Türk kumandan ve beyleri Ermeni hükümdarı Filaretos'un hakimiyet alanındaki bölgeleri sistemli bir şekilde koordineli olarak fethediyorlardı. Bu fetihlerle Ermeni hükümdarın elindeki askeri gücü parçalamayı hedeflemişlerdi. 12 Aralık 1084 tarihinde Müslüman Şahne, İsmail'in yardımıyla Antakya'ya gizlice giren Selçuklu kuvvetleri kolay bir şekilde şehre hakim oldular. Süleyman Şah, Antakya'nın anlaşmayla teslim olmasından dolayı şehrin yağmalanmasına izin vermedi. Fetih sembolü olarak Büyük Mar Cassianus Kilisesi'ni camiye çevirdi. 17 Aralık 1084 tarihinde 110 müezzin tarafından okunan ezandan sonra ilk cuma namazı kılındı. Bundan sonra Süleyman Şah, Ayntap, Harim, Dülük, Telbaşir, Raban, İskenderun ve Samandağ'ını fethetti. Halep emiri Şerefüddevle Müslim bin Kureyş, Antakya'nın eski hakimi Filaretos'tan 30.000 altın tutarında vergi alıyordu. Yeni hükümdardan da aynı vergiyi almak niyetindeydi. Süleyman Şah'a haber göndererek vergi istedi. Müslüman bir şehir ve o şehrin Müslüman hükümdarından cizye istemek İslam hukukuna aykırıydı. Süleyman Şah da bu teklifi reddetti ve savaş kaçınılmaz oldu. Süleyman Şah'la Müslim bin Kureyş 20 Haziran 1085 tarihinde Halep'le Antakya arasında bulunan Kurzahil mevkiinde karşı karşıya geldiler. Şerefüddevle'nin beraberinde Harput'ta bir beylik kurmuş olan Çubuk Bey de bulunuyordu. Çubuk Bey savaş sırasında emrindeki kuvvetle Süleyman Şah'ın tarafına geçti. Bu hadiseden sonra Şerefüddevle Müslim bozguna uğradı. Süleyman Şah zaferden sonra Halep'i kuşattı. Süleyman Şah'ın Melik Şah'a tabi Halep emiri Şerefüddevle ile savaşıp onu yenmesi, sonra da Halep'i kuşatması onu Büyük Selçuklarla karşı karşıya getirdi. Halep'te Şerefüddevle'nin vekil olarak bıraktığı Emir Şerif Ebu Ali Hasan, bir taraftan şehri Süleyman Şah'a karşı savunurken, diğer taraftan da hem Melik Şah'a hem de Suriye Selçuklu Melik'i Tutuş'a mektup yazarak şehri teslim almak için ya bizzat gelmelerini ya da kurtarmak için güçlü bir ordu göndermelerini istedi.
Halep'i kuşatan Süleyman Şah, şehir etrafındaki kaleleri de ele geçirmişti. Suriye Selçukluları Meliki Tutaş da Halep'i almak istiyordu. Bu sebeple beraberinde Selçukluların ünlü kumandanı Artuk Bey olduğu halde Halep'e doğru yola çıktı. Melik Tutuş'la Süleyman Şah 4 Haziran 1086 tarihinde Halep'e yakın Aynü Seylem mevkiinde savaşa girişti. Başta Süleyman Şah'ın yanında yer alan Çubuk Bey, savaş başlayınca yine taraf değiştirdi. Zorlu bir savaşın ardından Süleyman Şah mağlup oldu. Önemli kumandanları ve askerlerinin önemli bir kısmı esir edildi. Süleyman Şah bazı rivayetlere göre Tutuş'un askerleri tarafından savaş sırasında öldürülmüştür. Tutuş'un eline geçmek istemediği için intihar ettiği yönünde iddialar da vardır. Arkadaşlar, bu videomuzda Türkiye'nin temellerini atan hükümdar olarak tarihe geçen Süleyman Şah'tan ve onun Anadolu'yu fethetmek için verdiği büyük mücadeleden, zorlu hayat hikayesinden bahsetmeye çalıştık. Kendisini rahmetle ve hayırla yad ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.